Hanımlar merhabalar. Hepimiz BİM'den bu güzel ipleri aldık. İplerimiz 200 gram. Çok güzel batik ipler. Ve hemen ben ipi alınca şu şal dikkatimi çekmişti. Boyunluk da olabilir. Dikkatimi çekmişti. Acaba nasıl yapılır, nasıl kullanabiliriz bu iplerimizi, hangi amaçla kullanabiliriz diye. Ve bu şaldan örerek iplerimi değerlendirmek istedim. Şimdi size örülüşünü de göstereceğim. Hep beraber öreriz inşallah. Evet, ördüğüm şalları göstereyim arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldular. Ve bakın aynı ipin üzerindeki gibi modeli, görüntüsü, püskülleri. Sizler de örüp kendiniz takabilirsiniz veya kızlarınız veya hediye olarak götürebilirsiniz bir yerlere. Ben böyle 3 adet ördüm. Şunu da söyleyeyim hemen. Şu şalım böyle şuradan sayınca şu dilimli kısımlardan 12 sıra ördükten sonra döndüm, böyle geri arka tarafını ördüm. Şu şalda da 13 sırayı tamamlayıp döndüm. O yüzden bu şalım biraz daha büyük oldu. Böyle daha çok tok durdu. Evet, şu diğer rengi de göstereceğim şimdi. Örmesi çok kolay. Harika oluyor. Gerçekten yumuşacık. İpimiz çok güzelmiş. Yumuş yumuş. O yüzden şallar da yumuşacık oldu. Evet. Şu renkte böyle çok tatlı durdu. Buna da böyle turuncu püsküller yaptım. Evet arkadaşlar, bakın yumuşacık. Çok güzel. Ayrıca bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer sizler de bu şal sizin olsun istiyorsanız, örecek vaktiniz yoksa bu şalları sizin için gönderebilirim. Kanalımın Facebook ve Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Ve bu harika şal sizin olabilir. İsterseniz, dilerseniz size gönderebilirim arkadaşlar. Şimdi şallarımızın yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar, örgümüzün daha güzel, kolay anlaşılması için ben sizlere şöyle bir şema çizdim. Bu şemamızın ekran fotoğrafını alıp oradan da takip edebilirsiniz artırma yerlerini. Şu koyu renk yaptığım yerler, çizdiğim yerler artırma yerleri. Şimdi arkadaşlar, bu şemamızı şöyle bırakıyorum ve başlayalım bakalım. Bu sefer de şu pembeli ve lilalı ipimden yapmak istiyorum şalımızı. Arkadaşlar, ipimizi şöyle biraz uzun bırakıyoruz. Çünkü şalımız bittikten sonra bu ipimizi saklarken kısa bırakınca zor oluyor. İpimiz şöyle 5 katlı çok güzel bir ip. Ören Bayan'ın Trend Kek ipiydi, biliyorsunuz. Şöyle tekrar göstereyim. Evet. Şimdi bu ipimizin üzerindeki güzel şalı yapmak için hemen başlayalım. Evet, söylediğim gibi ipimizi böyle uzun bırakıyoruz ve şöyle üst üste koyuyoruz. İlk zincirimizi çekeceğiz. Arkadaşlar, ilk zincirimizi çekerken şurayı biraz bol tutalım ve sonra 4 tane zincir çekelim. Eğer eliniz sıkıysa zinciriniz 5 de olabilir. Evet, 4 zincir çektim ben. Şimdi bu şu bol bıraktığım yerden geçiyorum ve burayı da sıkıyorum böyle. Çünkü tığın ucu iri olduğu için sonradan oradan geçirmek zor oluyor benim için. Evet arkadaşlar, şimdi 2 zincirle yükseldik. Sonra tığımızın üzerini her zaman dolayacağız. Bu örneğimizde oluşturduğumuz yuvanın içinden bir tane trabzan yapıyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Evet, 2 tane trabzanımız oldu ve bir zincir çektik. Tekrar 2 trabzan yapıyoruz. İlk başlangıç aşaması böyle.
Evet. Bu şalımızın sonuna kadar hep 2 zincirle yükseleceğiz. O yüzden şu 2 zinciri saymıyorum. 2 trabzan buraya, 2 trabzan buraya. 4 trabzanımızı yaptık şöyle. Evet, şöyle. Aralara da hep bir zincir çekeceğiz. Evet, 2 zincirle yukarıya döndük. Tığımızın üzerine hep doluyoruz söylediğim gibi. Ve 2 trabzan olarak böyle devam edeceğiz. Burası ilk artırma yeri. Evet. Geri döndük, 2 zincirle 2 trabzan yaptık. Araya bir zincir çekip tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Ve tekrar bir zincir çektik. 2 trabzan daha yapacağız. Burası artırma yerimiz. İlk artırmamızı yapıp 2 zincirle dönüyoruz. Yani şurayı tekrar göstereyim. 2, 4, 6 trabzan. Aralarında birer zincir var. Evet, geri döndük 2 zincirle. Burada artırma kısmını şimdi daha rahat göreceğiz. 2 trabzanla şöyle devam ediyoruz. Araya bir zincir ve 2 trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik. Bakın şurası hemen arttı. Şöyle, yani şu bir zincirle 2 trabzanın aralarını yaptığımız bir zincirlerin olduğu yerden tekrar böyle çift çift trabzanlarımızı çıkardık. Bir zincir çektik ve diğer tarafa geçtik. Buraya da yine ikişer trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekerek ve bir iki zincirle geri döneceğiz. Evet, 3. sıramız böyle oldu arkadaşlar. İlk yaptığımız başlangıç yerinde 4 trabzan var. 2 bu tarafta, 2 bu tarafta, arasında bir zincir var. Sonra ikinci sıramızda 2 trabzan yaptık, bir zincir çektik. 2 trabzan yaptık, bir zincir çektik ve 2 trabzan yaptık. Sonra 3. sırada 2 trabzan yaptık şu araya. 2 trabzan yaptık bu araya. Ve tekrar 2 zincirle geri dönüyoruz. Şalın sonuna kadar hep 2 zincirle geri dönüyoruz. Aralara da hep bir zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar 4. sıraya geldik. 4. sırada da şuraya 2 trabzanımızı yapalım. Bir zincir çekelim. 2 trabzanımızı yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi şu diğer tarafa geldik. Yani şemada görülen 4. sıra şurası. Artırıyoruz orada. Artırma demek 6 tane trabzan yapacağız. Aralarına birer zincir çekerek o şekilde artırmış oluyoruz. Ay, şurada unuttum. Evet. 2 trabzan, tekrar 2 trabzan, aralarına bir zincir çekiyoruz ve tekrar 2 zincirle şöyle yukarı döneceğiz. Evet. Şu sırada böyle artırmamıştık. İkinci sırada artırdık. Burada da artırmamıştık. Burada artırdık. Yani bir sırada normal örüyoruz, diğer sırada artırıyoruz. Bir sıra normal, diğer sırada artırıyoruz. Zaten şemaya bakınca daha net ve açık bir şekilde göreceksiniz nasıl artırıldığını. Evet, şu 3 tane artırdığımızı tekrar böyle içlerine dörtlü trabzanlar yaparak çoğaltmış olacağız. Elinizi oldukça gevşek tutun arkadaşlar, şalımızın yumuşak olması için. Burada 2 zincir çektim. Evet, şu gördüğünüz gibi burada bir dilim kaldı ve şöyle dönüyoruz. Gedikli kısım yani. Evet, 4 sırada bir gedikli bırakıyoruz burayı. Son şu
ikili olan, yani toplamda 4 adet olan trabzanlarımızı örmeden geri dönüyoruz ve tekrar trabzanımızı yapalım. Bir zincir, tekrar ikili trabzan ve bir zincir. Artıracağınızı, nerede artıracağınızı unutursanız hemen bir alttakine bakın. Şurada 2 tane olduğu zaman artırıyoruz ve böyle üçlü olduğu zaman artırmıyoruz. Şimdi artırma yerine geldik. Yani dediğim gibi bir sıra artırıyoruz, bir sıra artırmıyoruz. Evet, burada artırma yerimiz. Evet, tekrar 2 zincirle geri döndük ve örmeye devam ediyoruz. Hep böyle su taşı yapar gibi, eskiden böyle su taşı modeli vardı, onun gibi ikili ikili yapıyoruz trabzanlarımızı ve dönüyoruz. Şimdi burayı tamamlayacağız şuraya kadar. 4 sıra olacak çünkü. Şurada bir zincirimizi çekmeyi unuttum. Bir zincir. Evet, şimdi bu ikinci sıranın, yani ikinci dilimin 3. sırasını bitirdik. 4. sıraya döndük. Evet. Evet, bu sırada yine artırma yerine geldik. Yani bir sıra artırıp bir sıra artırmıyorduk. Evet. 6. trabzanımızı da yaptık. 2 4 6 aralara bir zincir. Evet arkadaşlar. Şimdi geri dönelim. Bir zincir çekmiştim, ikinciyi de çektim. Bu sırada artırma yok. Yine 4. sırayı ördük. 5. sıraya geçtik. 5. sırada hemen şu dilimli kısmımızı bırakıp geri döneceğiz. Evet. Evet, burayı bırakıyoruz. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar, tekrar döndük. Ve yine artırma yerine geldik. Artırma yerinde 6 tane trabzan yapıyoruz. Aralarına birer zincir. Yani 2 4 6 şeklinde. Evet, ikili 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 trabzanlarımızı yaptık. Tekrar geri döndük. Şimdi şurayı tekrar anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bakın, 2 tane
Bu tarafa 2 tane de bu tarafa, yani bu ilk oluşturduğumuz zincirin içine 4 tane trabzan yaptık. Sonra geri döndük. Şuradaki oluşan boşluğa 2, 4, 6 trabzan yaptık. Tek yerden 6 trabzan çıkardık. Sonra o çıkardığımız 6 trabzanın birer zincir çekmiştik. Oralardan V şeklinde trabzanlarımızı yaptık. Sonra 4. sıraya gelince aynı yere 4 trabzan yaptık, arasına bir zincir çekerek. Şurada artırdık. Yani 4. sırada artırmış olduk. Şurada da 2. sırada artırmıştık. Arada artırmadık, sonra artırdık. Ve burada dilimli kısmı bıraktık. Burada da artırdığımız yerin içine 4 buraya 4 buraya trabzan yaptık. Ve sonra buranın, yani 2. dilimin 1. sırası, 2. sırası, 3. ve 4. sırası şuradan hep arttı bu taraftan. Arada bir artırmadık, bir sıra artırdık, bir sıra artırmadık yani. Bu şekilde bu dörtlüyü de bitirdik. Maksat sizin sadece şurayı bilmeniz. Bundan sonrası hep aynı şekilde devam ediyor. Aynı zamanda da şalınız büyüyerek devam etmiş oluyor. Temel kısmı burası. Hep bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi hep bu şekilde ilerliyor. Çok basit. Şuradan anlaşılabilir. Bakın arkadaşlar. 2 2. Buraya yine artırma yeri 6 tane. Tekrar o 6 tanenin içinden 8 tane çıkarmış oluyoruz. Yani 4'lü trabzan buraya, 4'lü trabzan buraya. Sonra yine burada artırıyoruz. Şuraya kadar olan kısım hep kendini tekrar ediyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bir sıra daha öreyim. Şu dilimli kısmı da tamamlayayım. Sonra küçültme kısmını göstermek istiyorum. Şalımız nasıl küçülecek? Bakalım. Evet. Hep aralara bir zincir ve dönerken de 2 zincir. Çok basit tekniklerle örebileceğiniz güzel bir boyunluk. Evet, 2 zincirle dönüyoruz. Buradan sonra da küçültmeyi göstermek istiyorum. Evet, bakın. Yine böyle dörtlü trabzanlarımızı yaptık ama aralarına bir zincir çektik. 2 2 2 2. Tekrar şuradaki artırdığımız yerin sonunda oluşan dörtlü trabzanlarımıza geldik. Ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada artıracağız. Böyle çiçek gibi açılarak devam ediyor şalımız arkadaşlar. 2 zincir olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada ne kadar güzel bir artış sağladık. Evet. Şimdi küçülme nasıl olacak derseniz, şalda bir göstereyim onu.
Evet, bu şalımızı böyle büyüterek geldik. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buraya arkadaşlar 12 sıra ördükten sonra, yani şalımız bu kadar büyüdükten sonra şuradan eksiltmeye başlıyoruz. Şunu şöyle yapayım. İlk başlangıç kısmım bu tarafta. Evet, böyle ördüm geldim. Şu 12. sıra ya da 13 ya da 14, siz nasıl isterseniz, ya da 11, hangi sıradan geri dönüp küçültmeye başlarsanız ona göre, az önce videonun başlangıcında göstermiştim, şalınız büyük ya da küçük oluyor. Ben 12 sıradan göstermek istiyorum şimdi. Böyle 12. sıraya kadar geldik. Yani şöyle yaparsak, şunu 12. sıra olarak farz edersek, buradan sonra nasıl küçülecek diye hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada hep 2 sıra örüyorduk böyle dönerken, 2 sıra yükseltip dönüyorduk. Sonra 12. sıraya gelince buraya geldik, bir sıra ördük, ikinci üzerine gittik, böyle geri döndük ve bu bir sıradan sonra şurada da 2 boşluk bıraktık. Şu ilerleyen 2 boşluğu bıraktık. Bu bir sıradan sonra tekrar 3. sıraya geldiğimizde de şuradan tekrar dönüyoruz. Yani hep böyle 2 bıraka 2 bıraka 2 bıraka dönüyoruz. Sonra şalımız böyle küçülüyor. Şöyle sonuna kadar küçülüyor. Evet, sakın kafanız karışmasın arkadaşlar burada, çünkü ben birkaç kere söküp yaptım. Zannettim ki şurası yüksek olduğu için burasının da yüksek olması gerekiyor diye düşündüm. Halbuki buradan sadece bir sıra geliyoruz, sonra dönüyoruz, bir daha gelmiyoruz, şuradan devam ediyoruz. Evet, şimdi şuradan küçültme yerini göstermek istiyorum. Örüyoruz arkadaşlar. Farz edelim ki 12. sıraya geldiniz. Videoyu başından sona böyle dikkatlice izleyince daha güzel yaparsınız. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar geldik. Bakın, şu 2 taneyi örmeyeceğiz ve şuradan küçültmeye geçiyoruz. Hemen 2 zincirle dönelim, küçültme yerine geçiyoruz. Aynı zamanda da artırıyoruz. Tabi şal bitene kadar artırma işlemi hiç bitmiyor. Buradan artıyor olması şalın küçülmeyeceği anlamına gelmeyecek. Ve artırıyoruz. Evet, 2 zincirle yukarıya döndük. Çabucak göstereyim diye acele ediyorum. Acele edince biraz elim karışıyor ama güzel olacak inşallah bitince. Araya bir zincir. Evet, bunu ördükten sonra 2 zincir çekiyoruz ve şöyle göstereyim tekrar arkadaşlar. Şurası, şimdi yine 2 taneden döneceğiz ve daha da küçülecek. Yani şurası gibi olacak. Nasıl küçüldüğünü görüyorsunuz. Hemen bu tarafta da böyle, bu tarafta da
eşit şekilde küçülmeye geçtik. Her seferinde buradan büyütürken 1 ve 2 sıra yükseliyorduk. Böyle gidip geliyorduk ve 4 sıra oluyordu. Şimdi bu küçültme yerinde ise şu 2 taneyi bırakıyoruz ve bir defa gidip geliyoruz. Sadece bir defa gidip geliyoruz, sonra kesiyoruz. Yani geri dönüyoruz. Artırma yerine geldik. En son bitişte de şöyle bir artırıyoruz. Şunu biraz kısa yaparız biterken. Buradan artan ipinizi şuradan şöyle yürütüp burayı kapatabilirsiniz en son bitince. Ve şimdi şöyle göstermek istiyorum. Ve küçültme kısmını da şöyle bir defa gidip geliyoruz ve şöyle 2 taneyi bırakıp bir sıra gidip geliyoruz ve tekrar küçültüyoruz. Şöyle en son bitiş noktasına kadar da böyle küçüle gidiyor arkadaşlar. Mantıken çok kolay. İnşallah siz de kolaylıkla yaparsınız şalınızı. Bakın arkadaşlar, böyle karşılıklı geliyor hepsi. İnşallah kolay anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İnşallah yorum yaparsanız ve videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın arkadaşlar.